Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de basit bir lollipop grafiği nasıl yapılır onu göstereceğim. Bittiği zaman bu şekilde olacak. Bunu yaparken Windows nokta tuşlarını beraber kullanarak bir emoji grafiği açılıyor. Daha önceki videomda da nasıl yapıldığını göstermiştim. Böyle bu şekilde. Bundan faydalanacağız. Şuradaki çizgiyi ve noktayı oradan aldım. Onun dışında işte buradaki veriler değişince şöyle böyle kendi koyduğum bir kritere göre buradaki çizgi ve çubuk ve çizgi ve nokta kırmızı ve mavi oluyor. E, Şuradaki değerlere göre 7'den büyükse 7'ye eşitse şöyle bir siyah gibi bir şey koşullu biçimlendirme koydum. Onu göstereyim. Şimdi şöyle yapalım. Yeni bir çalışma sayfası ekleyelim. Orada göstereyim. Öncelikle şunları bir alayım. Evet. Şu verileri de alayım. Şu sütunu da tam açayım. İsimler tam çıksın. Evet, şimdi şurada şu şekilleri nasıl getiriyorum onu tekrar göstereyim size. Şuraya Windows ve nokta tuşlarına beraber basarak simge ve işte emoji penceremiz açılıyor. Şimdi burada bakın çeşitli simgeler var. Burada şunu seçeyim bu sefer. Seçtikten sonra kapatıyoruz çarpıyla. Bunu biraz büyüteyim. Önce Enter'a basalım, algılasın. Şunu biraz büyüteyim ve kalınlaştırayım. Aynı şekilde B2 hücresindeyken de Windows ve nokta tuşlarına bastım. Yine buradaki simgelere geldim. Burada şurada noktayı seçtim. Enter'a bastım. Algılasın diye. Bunun da boyutunu bunun gibi 18 yapayım. Aynı şeyde olsun. Evet, şimdi burada ne yapacağız? Öncelikle şuralarda sayılarımız var zaten. Evet. Öncelikle buraya bir formül gireceğiz. Formülümüz hangi fonksiyonu kullanıyor? Yinele formülü. Özeti şöyle. Şimdi diyeceğiz ki buradaki sayılara göre sayı işte satış adedi diyelim, satış birimi diyelim neyse. Buradaki yinele formülünü kullanarak buradaki veriyi al. Kaç kere satış olduysa o kadar yinele. Bununla da birleştir diyeceğiz. Birleştir dediğimizde işte o çubuğun ucundaki nokta gibi bir şey oluyor. Bunu şöyle yapalım. Formülümüzü bu arada buraya yazıyoruz. C5 hücresine eşittir yinele. İngilizce'de yanılmıyorsam wrapped diye bir karşılığı vardı. Türkçe karşılığı yinele. Metin diyor. Metnimizi seçtik. Sabitliyoruz burayı. Sayı kere de işte noktalı virgül. Buradaki değere göre yinele. Kaç tane işte olduysa bundan o kadar yinele gibi. Shift 6 ile birleştir diyoruz. Hangisiyle birleştir? Şurayla birleştir. Enter'a bas. Parantezimizi kapattık. Enter'a bastık. Evet, bir hata yaptık şurada. Parantez eksik şurada. Şurada bir parantez eksik. O yüzden hata verdi. Evet diyelim. Evet, bakın böyle bir şey çıktı işte.
Şimdi bunda böyle biraz küçük görünüyor. İsterseniz şu yazı tipine, şurada biraz daha kalın bir yazı tipi vardı. O örnekte yaptım. Onu seçeyim. Böyle daha iyi olur. Boyutunu da biraz arttırayım. Fazla arttırınca da bakın aradaki çizgiler çıkıyor. Onu iyi bakmak lazım. 14 iyiymiş yazı tipi şey olarak. Ben de bunu 14 yapayım. Tabii bu sadece C5 olduğu için bunu aşağı çekeceğiz. Bu şekilde şurada evet şu formülün şurasında da bir hata var. Burada yine bir sabitleme yapmam gerekiyor. Orada da şöyle bir sabitleme yapıyoruz. Bakın buradaki formülde doğru yapmışım. Satırı sabitleyeceğiz. Sütun serbest kalacak. Yani şu 2'nin başında dolar işareti var bakın burada. Dolayısıyla satırı sabitleyip sütunu serbest bırakıyoruz. Yani şuradaki B2'nin başına bir dolar işareti koymak için ne yaparız? 2 kere F4 tuşuna basarız. Yani şöyle yapayım isterseniz. Şunu sileyim. Formülümde şurada seçeyim şunu. F4 2. Enter'a basalım. Evet. Aşağı doğru çektiğim zaman evet böyle oluyor. Bu sabitlemeler önemli arkadaşlar. Bunları dikkat etmezsek böyle hatalar olabiliyor. Evet, şimdi son olarak da şöyle bir şey yapacağız. Bu aralığımızı seçiyoruz. Koşullu biçimlendirme yapacağız. Bakın şurada ben bir kendime göre bir şey koşul verdim. Dedim ki işte B5 yani şuradaki değer küçüktür 4 ise git kırmızı yap. Büyükse 7'den büyükse git mavi yap gibi. 7'ye eşitse de siyah olsun gibi yaptık. Öyle bir kriter belirledim ama siz istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz bunu. Girişten koşullu biçimlendirmeden şurada yeni kuralı seçiyoruz. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Eşittir. Şurası sabitleme olmayacak. Şunları kaldıralım. Ne dedik? Küçüktür. Eşit de kullanabilirsiniz de ben şimdi kullanmıyorum. Bu sefer de küçüktür 3 ise diyelim. Küçük eşit 3 ise diyelim. Biçimlendir diyelim. Yazı tipi kırmızı olsun. Tamam diyelim. Pardon şurada tamam diyecektik. Tamam diyelim. Bakın gördüğünüz gibi oldu. Kuralları yönet diyelim. Yeni kural diyelim. Eşittir. Yine burası. Sabitlemeleri kaldıralım. Büyüktür 5 ise diyelim. Buna da şöyle koyu mavi bir renk atayalım. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Uygula tamam. Evet bakın gördüğünüz gibi şöyle biraz da yakınlaştırsam daha iyi görünür. Buradaki değerlerim aslında şöyle yapalım. Eşittir. Yani şunları kaldırayım. Eşittir. Rastgele arada diyelim. 1 ile 10 arasında değerler verelim buraya. Rastgele. Ctrl Alt Enter'a basayım. Evet. Bakın F9 her yenile değişimde buradaki değerler otomatik değişiyor. Şuradaki değerlerden bahsediyorum. Dolayısıyla buradaki Lollipop grafikteki görüntü de değişiyor. Bu şekilde. Basit
anlaşılır. İlk bakışta böyle verileri böyleymiş hemen analiz etmek için. Grafikler yerine böyle bir çözüm de var. Başka simgeler de var. Onları da kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.